Tarih 28 Ekim 1943. Amerikan donanması bilimsel bir mucize mi yarattı, yoksa korkunç bir deney mi gerçekleştirdi? Bugün Philadelphia deneyinin gizemini aralıyoruz. Philadelphia deneyi, iddialara göre Amerikan donanmasının bir gemiyi görünmez yapmaya çalıştığı bir projeydi. Ancak olaylar beklendiği gibi gitmedi ve ortaya korkunç sonuçlar çıktı. Deney, Philadelphia'daki bir askeri limanda USS Eldridge adlı bir savaş gemisi üzerinde gerçekleştirildi. Gökkuşağı projesi, Rainbow Project olarak da bilinen bu deneyde, güçlü elektromanyetik alanlar kullanılarak geminin radar sistemlerinden gizlenmesi amaçlanıyordu. Ancak iddialara göre deney sadece gemiyi değil, mürettebatıyla birlikte tamamen ortadan yok oldu. Bazı görgü tanıkları, geminin önce yeşil bir sisle kaplandığını ve ardından tamamen kaybolduğunu iddia ediyor. Daha da çarpıcı olanı, geminin birkaç dakika içinde 600 kilometre ötedeki Norfolk'ta görünüp tekrar Philadelphia'ya döndüğünün öne sürülmesiydi. Peki bu nasıl mümkün olabilir? Deneyin en korkunç kısmı ise mürettebatın başına gelenlerdi. İddiaya göre bazı denizciler kayboldu, bazıları geminin metal yapısına hapsoldu ve diğerleri ise akıl sağlıklarını yitirdi. Bununla birlikte deneyin varlığı hakkında hiçbir resmi kanıt yoktu. Amerikan donanması bu tür bir testin hiçbir zaman yapılmadığını iddia etti. Peki ya gerçekler gizleniyorsa? Philadelphia deneyinin popülerleşmesinde UFO araştırmacısı Maurice K. Jessup'un büyük payı vardı. 1955 yılında Carlos Miguel Allende adında birinden aldığı mektup, deneyin detaylarını anlatıyordu. Ancak bu hikayenin bir aldatmaca olduğu iddia edildi ve kanıtlar yetersizdi. Philadelphia deneyi gerçekten yaşandı mı, yoksa sadece bir efsane mi? Kimileri bunun bir optik yanılsama ya da yanlış anlaşılmış bir deney olduğunu öne sürüyor, ancak bazı komplo teorisyenleri bu deneyin başarısız olduğunu ve sonuçların halktan saklandığını iddia etmeye devam ediyor. Videomuzu ise deneyi gördüğünü iddia eden Allende'nin ifadesiyle sonlandıracağım. Allende, deneyin 22 Temmuz 1943'te sabah 9'da jeneratörlere güç verilerek başlatıldığını söylüyordu. Bu aşamadan sonra yeşilimsi bir sis gemiyi örtmeye başlamış ve USS Eldridge ortadan kaybolmuştu. Devamını şöyle anlatıyordu Allende. Bir an sadece geminin çapasını görebildim. Sonra o da kayboldu. Ortada artık ne sis ne USS Eldridge vardı. Bomboş denize bakıyorduk. Bizim gemide bulunan üst rütbeli subaylar ve bilim adamları korku, dehşet ve heyecan içinde nefeslerini tutarak bu inanılması güç başarılarını seyrediyorlardı. Gemi ve mürettebatı hem radarda hem de gözlerimizin önünde yok olmuştu. Her şey planlandığı gibi yürüyordu. 15 dakika sonra emir verildi ve jeneratörlerin şalteri kapatıldı. Önce hiçbir şey olmadı. Arkasından yeşil sis tekrar ortaya çıktı ve USS Eldridge yeniden görünmeye ve ortaya çıkmaya başladı. Ama gemi nereye gitmiş ve nereden geliyordu? Sis azalırken bir şeylerin tuhaf gittiğini hissediyorduk. Hemen gemiye yanaştık. İlk önce mürettebatın çoğunun geminin yanından sarkıp kustuklarını gördük. Diğerleri ise geminin güvertesinde şaşkın şaşkın dolaşıyorlardı. Sanki hiçbirinin bilinci yerinde değildi. Yetkili ekipler gemiye girerek bütün mürettebatı kısa süre içerisinde uzaklaştırdılar ve yerlerini hazır bekletilen yeni bir mürettebat aldı. 1-2 gün sonra yeni bir deneye daha karar verildi. Gemi istenen radar görünmezliğine ulaşmıştı. Donanım değiştirildi ve 28 Ekim 1943'te deney yine aynı gemide tekrarlandı. Jeneratörler çalışmaya başladıktan hemen sonra Destroyer hemen hemen görünmezlik çizgisine ulaşmıştı. Sadece burnu ve arkası görülüyor, arada ise bazı çizgiler belli belirsiz seçiliyordu. Sonra sadece su üzerinde tekne boyunda bir çizgi kaldı
1-2 dakika sonra mavi bir ışık parladı ve o çizgide yok oldu. Şimdi gemi tamamen yok olmuştu. Birkaç dakika sonra millerce uzakta Norfolk'ta ortaya çıktı. Göründükten biraz sonra bilinmeyen bir nedenle yine kayboldu ve Philadelphia'da tekrar ortaya çıktı. Bu kez durum çok ciddiydi. Tüm mürettebatın başı beladaydı. Bazıları yok oldu ve bir daha geri dönmedi. Bu olayın en korkunç bölümü ise 5 denizcinin geminin eriyen ve sonra yine katılaşan metal levhalarının içinde kalmalarıydı. Bu çok feci bir durumdu. Denizcilerin birisi kurtuldu fakat bir daha eski haline dönemedi. Aklını tamamen yitirmişti ama yapacak hiçbir şey yoktu. Bazılarının psikik yetenekleri gelişmişti. Sokakta yürürken kaybolan ve yine ortaya çıkan insanlar vardı. Manyetik alanın içinde kalan mürettebattan kaybolanlar ancak birisinin yüzüne ve eline dokunulmasıyla görünür hale geliyorlardı. Yani dokunmanın giysinin olmadığı bir yere yapılması gerekiyordu. Donma adı verilen bu olay saatlerce, günlerce sürebiliyordu. Hatta bir tayfa tam 6 ay donduktan sonra kurtarılabildi. Elektronik kamuflaj başladıktan sonra geminin ve mürettebatının bütünüyle kaybolup çok uzak bir yerde ortaya çıkıp ve sonra yeniden geri dönmesine neden olan neydi? Sizce gerçek nedir? Philadelphia deneyi hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Gerçekleri bizden mi saklıyorlar, yoksa bu sadece bir şehir efsanesi mi? Daha fazla gizemli hikaye için kanalımıza abone olun ve bildirimleri açın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.